Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir ekmek tarifi vereceğim. Evde yapılacak en pratik ekmek tarifi, tavada mayalı ekmek tarifim. Çok kolay, çok da lezzetli. Öncelikle unumuzu kasemize alalım. Ne kadar yapmak isterseniz unun miktarını artırabilirsiniz. Ben 4 su bardağı un ilave ettim. 1 paket maya, 1 yemek kaşığı şeker. Suyumuzu ilave ediyoruz. Ilık su olsun. Şekerimiz mayanın daha kolay aktif hale gelmesini sağlayacak. Daha kolay mayalanacak. 1 tatlı kaşığı tuz. Tuzu mayanın üzerine ilave etmiyoruz. Unun üzerine koyalım ki mayamız sönmesin. Elimizle yoğuralım. Suyumuzu azar azar ilave edelim. Bu ekmeğimizde içinde yoğurt, süt yok. Yumurta yok. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. Hamurumuzu toparladık gördüğünüz gibi. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Birazcık da elimi yağladım. Hamuru toparlamak için. Toplamda sıvı yağ miktarı 3 yemek kaşığı. Üzerini kapatalım. Hamurumuz mayalansın. Hamurumuz mayalandı gördüğünüz gibi. Oldukça cıvık hamur. Sert bir hamur olmayacak. Ekmek hamuru ne kadar cıvık olursa ekmeğimiz o kadar yumuşak olur. Masamızı bolca unlayalım. Hamurumuzu dökelim. Ben bu hamurdan 2 tane ekmek çıkardım tavada. İçe doğru katlayaraktan havasını alalım. Ortadan ikiye koparalım. Tavanız büyükse tek beze halinde yapabilirsiniz. Hamurlarımızı beze haline getirelim. Hamurlarımızı kenara alalım. Masamızın unundan arındıralım. Masamıza susam dökeceğiz. Öncelikle tavamızı yağlayalım. 1 çay kaşığı tereyağıyla tavamızı güzelce yağlayalım. Tabağına susam serpiştirelim. Susam sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Direkt un serpiştirebilirsiniz. Masamıza susamı dökelim. Bir tanesi kavrulmuş susam, bir tanesi de kavrulmamış susamla yaptım. Üzerine bezemizi koyalım, hamurumuzu. Üzerine bastıralım. Birazcık da üstüne koyalım. Bol bol koyalım. Susamı seviyorsanız bol bol koyun. Çok lezzetli oluyor. Birazcık elimizle genişletelim. Birazcık da merdane ile genişletelim. Tekrar boş yerlere koyalım. Masamızdan kaldıralım. Tavamızın içerisine koyalım. Tavamızın içerisinde düzeltelim. Her tarafı düzgün olsun. Çöreğimiz daha güzel düzgün olur. Kapağını kapatalım. Bu şekilde tavada mayalansın. Diğer hamurumuzu da aynı şekilde. Onu da susamla açacağız. Bu sefer beyaz susam kullanıyorum. Kavrulmamış susam. Her ikisiyle de olabilir. Kavrulmuş da kavrulmamış da. Tekrar üzerine de koyalım. Susam sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Direkt unla yapabilirsiniz. Merdane ile genişletelim birazcık. Un kullanmıyoruz burada. Susam koymuyorsanız un koyabilirsiniz.
ekmeğimizi de diğer tavamıza koyalım. Aynı şekilde tavamızı yağladık. Düzeltelim tavamızın içerisinde. Kapağını kapatalım, mayalansın. 15 dakika tavada mayalandı. Ocağıma aldım. Kısık ateşte pişirelim. Kabara kabara pişsin, daha güzel olur. Tabağımızla çevireceğiz. Tavamızı yağlayalım. Tekrar bir çay kaşığı tereyağıyla tavamızın her tarafına gelecek şekilde sürelim. Tavayı ekmeğimizin üzerine ters kapatalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Çevirmesi çok kolay. Nar gibi kızardı. Tekrar kapağını kapatalım. Diğer tarafı da aynı şekilde pişsin. Ekmeklerimiz pişti. Toplamda pişme süresi ikisinin yarım saat. Yarım saat biri, yarım saat birisi. İkisini aynı anda pişirdiğim için yarım saatte piştiler. 15 dakika bir tarafı, 15 dakika bir tarafı. Bu şekilde evinizde ekmek yapabilirsiniz. Çok lezzetli, çok da kolay oluyor. Katkısız, doğal ekmek. Susam sevmeyenler koymayabilir. Yumuşacık gördüğünüz gibi, pamuk gibi. Bu şekilde yapıp buzluğa koyabilirsiniz. Çıkarıp yiyebilirsiniz. Görüyorsunuz yumuşacık. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Zil sesini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.